Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber 20.000 TL altı en iyi laptoplara yakından bakacağız. Uygun fiyatlı bir bilgisayar istiyorum ama aldığımda da beni uzun yıllar götürsün. Performans olarak 2-3 sekme açtığımda veya aynı anda birkaç uygulamayı açtığım zaman bir kasma donma sorunu yaşatmasın, uzun vadeli kullanayım diyorsan şu anki piyasayı ve dolar kurunu düşündüğümde bütçemiz minimum 10.000 olmalı. Baştan belirteyim, her zamanki gibi bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Ama laptop alırken nereden aldığımız ve satıcılar da çok önemli. Bu laptopların hepsinin en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve fiyatlar değişiyor, yeni modeller geliyor. Eğer bu videoyu bir ay sonra izliyorsanız bazı cihazların stokları bitmiş olabilir. Bu yüzden 20.000 TL altı önerdiğim tüm laptopları bir liste yapıp linkini yine açıklama ve yorumlara koyacağım. Ve bu serinin daha yüksek bütçeler için devamı gelsin mi? Gelsin diyorsan videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarz laptop öneri videoları çok fazla araştırma, bir o kadar da emek istiyor. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi alınabilecek en ucuz laptopumuza başlayalım. Burada Lenovo'nun V14 modelini görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 4 çekirdek ve 8 threadlik bir yapıya sahip. 8 GB RAM LPDDR5 5500 MHz RAM ile gelirken 256 GB SSD de bu laptopta var. 14 inç Full HD TN bir panelle geliyor. Ekran kalitesi çok iyi değil ama fiyatını oranlarsak gayet yeterli bir laptop. Hem RAM hem de SSD yükseltmesi yapabiliyoruz. İnce çerçeveleri hafif kompakt yapısıyla da bu fiyatlarda taşınabilirlik yönünde en iyi laptop diyebilirim. Bu laptopla CS, Valorant gibi oyunları en düşük ayarlar 80-90 FPS'te rahatlıkla oynayabilirsin. İkinci sırada yine Lenovo'dan bir laptop, Lenovo'nun V15 modelini görüyoruz. Lenovo'nun V15 modeli kesinlikle favorilerimden. Donanım olarak V14 ile hiçbir fark yok ama cihazı zorladığınızda soğutma sistemi ile batarya performansıyla kesinlikle öne çıkıyor ve 512 GB'lık SSD'nin burada olmasa da önemli bir artı ve fiyat performans olarak da gayet mantıklı diyebilirim. Özellikle laptopu sürekli yanınızda taşıyorsanız uygun fiyatta gerçekten mantıklı. Ryzen 5 7. nesil bir işlemci kullanılmış, 8 GB RAM. Burada performans olarak çok bir beklentiniz olmasın. En düşük ayarlarda da Valorant, CS gibi oyunları oynatabilecek bir cihaz. Bunun dışında bir performans beklemeyin. Üçüncü sırada özellikle fiyat performans olarak benim 15.000 bandında açık ara favorim Lenovo IdeaPad 1'i görüyoruz. Ryzen 7 5700U gibi bu fiyat bandının en güçlü işlemcisini görüyoruz. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. Bu laptopu alıp CS2, Valorant gibi oyunları düşük ayarlarda 60 FPS üstünde rahatlıkla oynayabilirsiniz. 8x2 16 GB RAM de bu laptopun en önemli artılarından. Kasa kalitesi, klavye hissiyatı da bu fiyat bandı için gayet yeterli. 15.6 inç Full HD bir panelle gelirken batarya olarak da tek şarjda 4-5 saat rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle öğrenciler ve ofis için gayet mantıklı bir laptop diyebilirim. E-spor tarzı oyunlarda zorlanmayan, genel performans olarak da bu fiyat bandının açık ara en iyisi. Dördüncü sırada benim oyunla, grafik tarafıyla hiç işim yok. Ben laptopu gündelik kullanım, ofis, iş, üniversite için kullanacağım diyorsan bu noktada Asus'un ExpertBook modelini görüyoruz. i5 12. nesil U serisi bir işlemci burada kullanılmış. 10 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 3200 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında 15.6 inç Full HD IPS bir panelle geliyor. Tasarım olarak da gayet şık bir cihazken hem hafif hem de ince bir laptop. Oyun, render için bir beklentiniz olmasın. Günlük kullanım, ofis, Word uygulamalarını kullanmak, ders çalışmak, iş için uzun vadeli kullanacaksanız rahatlıkla alınabilecek bir cihaz. 5. sırada özellikle ekran kalitesiyle bu fiyatlarda rakipsiz Lenovo IdeaPad Slim 3'ü görüyoruz. i5 12. nesil H serisi işlemci burada kullanılmış. 10 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında 16 inç Full HD Plus IPS bir panel bu laptopta var. Bu laptopta fan sesi olmayan ince, hafif, sağlam işlemcili ve batarya performansı da gündelik kullanımda 4 saat götüren tam bir iş bilgisayarı diyebilirim. Bu laptoptan da çok bir oyun beklentiniz olmasın. Yine bu bütçelerde IdeaPad Slim 3'e alternatif olarak özellikle metal kasasıyla ben biraz daha premium bir cihaz
cihaz istiyorum. Taşınabilir, ince, hafif yapı benim için birinci öncelik değil diyorsan Acer Aspire 5'te rahatlıkla alınabilir. 20.000 sınırında da MateBook D14'ü görüyoruz. i5 12. nesil H serisi işlemciyi burada görüyoruz. 8 GB RAM 512 SSD ile beraber geliyor ve Windows 11'in lisanslı olarak geldiğinde söyleyeyim. Bu laptopta RAM ve depolamayı yükseltemiyoruz. Ama laptopta video edit, render, kurgu gibi ağır işler yapmayacaksanız 8 GB RAM bu donanıma yeterli. 14 inç IPS Full HD bir ekranda geliyor. Bu laptopta özellikle gündelik kullanım, dizi film izlemek için rahatlıkla alınabilecek bir cihaz. Batarya performansı olarak da 20.000 TL altı en iyi laptop diyebilirim. Ortalama 6-7 saat rahat götürüyor. Ama bütçeniz varsa 16 GB RAM'li modele bakmakta fayda var. 20.000 sınırında şu anda alınabilecek en uygun fiyatlı laptop Lenovo'nun IdeaPad Gaming 3 modelini görüyoruz. Ryzen 5 5500H burada kullanılmış. 8 GB RAM 3200 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 2050'nin 70 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 15.6 inç Full HD 144 Hz bir panelle beraber geliyor. Bu laptopa hem RAM hem de depolama takviyesi yapabiliyoruz. 32 GB'a kadar RAM, 2 TB'a kadar depolamayı arttırmak mümkün. Kasa kalitesi ve soğutma yönünde iyi bir laptop. Bütçe sınırım 20.000 diyorsanız 2050 ile beraber bu fiyatlarda rahatlıkla alınabilir. Ayrıca bu laptopun 16 GB RAM'li versiyonu da var. Yükseltmeyle uğraşmak istemiyorum diyorsanız onun da linkini yine açıklama ve yorumlara koyarım. Dostlar, şimdi son olarak favorilerimden bahsedeyim. Eğer küçük ekranlı ve alabileceğim en ucuz laptopu istiyorsam Lenovo'nun V14 modeli Ryzen 5 7. nesil işlemci ve 8 GB RAM ile bu fiyatlarda en iyi laptop diyebilirim. Ama bana büyük ekran lazım diyorsan 15.000 altı bütçe ile Lenovo V15 çok mantıklı. 15.000 bandında da özellikle harici ekran kartı olmamasına rağmen Ryzen 7 5700U işlemcisiyle Lenovo IdeaPad 1 16 GB RAM ile de fiyat performans yönünde benim kesinlikle favorilerimden. Oyun için alacaksanız da 15.000 bandında en iyi laptop diyebilirim. Ben ofis için, iş için veya üniversite için bir laptop alacağım. Bataryası uzun gitsin ve ince, hafif bir kasa istiyorum diyorsan Asus ExpertBook gayet mantıklı iken ama gerçekten güçlü bir işlemci ve iyi bir ekran istiyorsam Lenovo IdeaPad Slim 3 bu donanımıyla uygun fiyatta alınabilecek en uzun ömürlü laptoplardan diyebilirim. Benim için batarya performansı ve kompaktlık birinci öncelik diyorsan MateBook D14, bütçem 20.000 sınırında alabileceğim en uygun fiyatlı, en mantıklı gaming laptopu istiyorsam da bu noktada en mantıklı seçenek Lenovo IdeaPad Gaming 3. Laptopu alıp RAM yükseltmesiyle uğraşmak istemiyorsan 16 GB'lık modelde aşağıda var. Açıkçası listeye de genel anlamıyla baktığımda 10.000'den 20.000'e kadar bu piyasada alınabilecek en iyi laptoplar bunlardı. Bana sorarsanız bütçeniz bu aralıktaysa bu cihazlar dışında başka bir laptopa da bakmanıza gerek yok. Çünkü her yönüyle düşündüğümde en iyiler bunlardı. Bu laptopların hepsinin de en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve fiyatlar değişiyor, stoklar bitiyor, yeni cihazlar gelebiliyor. O yüzden 20.000 TL altı önerdiğim laptopları ayrı bir liste olarak da yine açıklama ve yorumlara koyacağım. Buradaki stoklar bittiyse o linke bakabilirsin. Ve aklına takılan herhangi bir soru olursa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ve bu serinin daha yüksek bütçeler için de devamı gelsin diyorsan videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.